Öncelikle tüm gönüldaşlarımız ve dostlarımız adına doğum gününüzü tebrik ederek başlamak istiyorum konuşmamıza. İran ve İsrail-ABD savaşının geldiğimiz aşaması etrafındaki genel değerlendirmelerinizi rica edeceğim. Teşekkür ederim kutlamanız için. Allah hepinize de hayırlı, kendi rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip etsin. Amin. Mevzuya böyle girdiğimiz zamanda da Allah'ın rızasına uygun hayat nedir diye bir soru karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki en nihayetinde Allah için can vermektir. Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik etmek manasına davanın öl dediği yerde ölebilmektir. Bu da ahlakın en yüce kısmıdır. Dolayısıyla da bir Müslümanın hayatını nasıl yaşaması gerektiği sorusuna cevap da tabii ki şehitlik şuuru içerisinde hayat yaşanmalı. Hayatın her anında ecel ne zaman gelecek belli olmadığı için hayatın her anında, her safhasında bu şuuru muhafaza edip bu şuurla yaşamanın zevkine ermek. Ben de bütün dostlarımız, gönüldaşlarımız için bu duayı ediyorum. Allah hepimizi şehitlik şuuru içinde yaşamayı ve o şuurla iş yapmanın zevkine erdirsin. Şimdi buradan da mevzuyla bağlantılı olarak İran savaşına geçebiliriz. Bilindiği üzere savaş başlar başlamaz düşman hemen İran ruhunu, İran milletinin ruhunun cisimleştiği Ali Hamene'yi katletti. Burada düşünce neydi? Eğer ki bu ruhu katledersek, bu ruha saldırırsak bütün toplumu da çözeriz. Ama durum öyle olmadı. Bence yaptıkları en büyük stratejik hata da bu oldu. Ali Hamene'nin daha önceden de söylemiştik. Katledilmesinden sonra şehit edilmesiyle birlikte İran'da bambaşka bir ruh meydana çıktı. Aynı anda yine çocukların katledilmesi, 170 kız çocuğunun katledilmesi de İran'ın geleceğine yapılan bir saldırıydı. İki saldırı birleştiği zaman ne diyelim biz ona, İran toplumunun sahip olduğu o ruh açığa çıktı. Ve şu anda da o ruhun tecellilerini biz savaş içerisinde görüyoruz. Başka dikkat çeken husus neydi? Yine sadece Ali Hamenei katledilmedi. Ondan sonra peşi sıra İran'ın liderleri tek tek şehit edildi. Ve her bir katliamın arkasından da daha güçlü bir mukavemet geldi. Tabii ki burada Deccal Komitesi'nin, Amerika ve İsrail'in başını çektiği Deccal Komitesi'nin savaşın bütün teamüllerini hiçe sayarak sadece bir suikast ve sabotaj üzerinden yürütmesi onların ahlaksızlığının ayrıca bir görüntüsü. Yani savaş cephedeki askerle yapılır daha çok ve savaş hiledir. Ölçüsü de bu değil. Şok ve dehşet ifadelerini hatırlıyorum. Evet. Terörün tanımı da aynı zamanda buydu. Evet. Yani burada tam bir terör faaliyeti aslında var. Onun ifade ettiğiniz gibi şok ve dehşet operasyon diye de daha önceki yıllarda bunu temellendirmişlerdi. Fakat söylediğim gibi görünen şu ki biz ahlaksız bir rejimle, yani ahlaksız derken her türlü hileye, her türlü yalana başvurabilen ve karakteri böyle oluşmuş bir rejimle karşı karşıya bizim topraklarımız. Şimdi buna karşı İran'ın ortaya koyduğu aksiyon hala şu anda bile gayet centilmence bir savaş görüyoruz ve kendi ahlakına bağlı olarak devam ediyor. Halbuki burada bu tartışılabilir, eleştiri de sunulabilir. Bir aşamadan sonra düşmanın ortaya koyduğu şirretliğe mukabil bir karşılık geliştirilebilir. Çünkü düşman zaten hani hepimiz hayatımızda yaşamışızdır, gençliğimizde görmüşüzdür. Mahallede bir şirret tip vardır. Bir de ona engel olabilecek delikanlı bir tip vardır. Fakat o şirret tip hep şunu bilir: ben ne kadar şirretlik yapsam da benim yaptığım şirretlik gibi bir şirretliği bu delikanlı tip bana yapmaz. Ve bu düşünce üzerine zaten şirretliğini hep yapar. Yani sizin edebinizden istifade ederek edepsizlik yapar. Şu an biz bunu sahada gayet açık görüyoruz. Hem İsrail'in saldırılarında hem Amerika'nın saldırılarında İran nasıl olsa bizim gibi hamle yapmaz, bizim gibi saldırı yapmaz düşüncesiyle ahlaksızlıklarını sergiliyorlar. İran karar vericilerinin bu durumu göz önüne alması gerekiyor. Yani bir noktadan sonra düşmanı durdurabilmek için düşmanın
yaptığı hareket veya düşmanın hareket tarzına benzer bir aksiyon ortaya koymak gerekebilir. Yani karşılıklılık esası içerisinde de bu yapılmalı. Çünkü sizin ahlakınızı zayıflık olarak değerlendiriyorsa karşı taraf, burada şirretliği artacak demektir. Bir cesaret falan yok burada. Doğrudan doğruya şirretçe, ahlaksızca bir saldırı var. Bu saldırıyı durdurmanın belki de yegane yolu şu aşamada onun gibi davranmak. Mesela bütün dünyanın, sadece İslam milletinden bahsetmiyorum, bu deccalist rejimlere karşı artık dur demek isteyen insanlığın vicdanında şöyle bir şey ortaya çıktı. Her gün görüyorsunuz, Tel Aviv canlı diye bir kare koyuyorlar televizyonlara. Orada Tel Aviv'in silüeti var. 3 tane gökdelen ve yanında da başka bir şey. Şimdi belki de savaşın başından beri bütün dünya canlı yayında o silüetin değişmesini bekliyor. İran tarafından o silüetin değiştirilmesini istiyor. Tel Aviv yerle bir olmuş, Hayfa yerle bir olmuş. Onların tabiriyle neredeyse bazı bölgeler taş devrine çevrilmiş. Ama tatmin olmuyor. Çünkü hala İran stratejik hedefleri vururken öbür taraf hem Lübnan'da hem Filistin'de hem de İran'da hiç hedef gözetmeksizin sivilleri vuruyor. Okullar, hastaneler, altyapı, elektrik santralleri, petrol üretim merkezleri, yani İranlıların hayatını savaş dışında zorlaştıracak ne varsa onu yapıyorlar. İran'ın elinde de güç olduğu halde daha bu hamleleri yapmadı. Bunları durduracak, aynıyla karşılık verecek hamleleri sergilemedi. Bu belki şu an İran'a bir eleştiri olarak da kabul edilebilir. Bence etseler iyi olur. Çünkü dünya kamuoyunda, insanlığın vicdanında böyle bir şey oluşmuş durumda ve bunun meşruiyeti var artık. 2 yıllık Gazze tecrübesi ortada. Evet, canlı yayında 2 yıl boyunca orada bütün insanlığa bir soykırım seyrettirdiler ve bize karşı gelenin akıbeti budur mantığı içerisinde hiç çekinmeden ellerindeki bütün silahlarla en vahşi şekilde saldırdılar. Bugün İran Savaşı o açıdan bakıldığında ki öyledir. Ukrayna ve Gazze'nin devamı niteliğinde gelen bir savaş. Dolayısıyla da burada hani İran ayrı bir savaş, Lübnan ayrı bir savaş, Ukrayna ayrı bir savaş diye de bakmamak lazım. Düşmanın oralarda yaptığı kıyıma savaş dışında hem yalan söyleyerek, hile yaparak mesela müzakere yapıyorum diyorsun, gidiyorsun adamın liderini öldürüyorsun, rehberini öldürüyorsun. Demin bahsettiğim yani Ali Hamene'yi katlediyorsun. Burada öldürmek tabiri de uygun değil. Medyada özellikle görüyorum. Şimdi şehit diyemiyorsun, anladık. Katlediliyor adam. Katledildi de. Ama ne deniliyor? Öldürüldü. Ya bir adam öldürüldü. Bu nötr bir kelimedir. Adam haklı sebeple de öldürülebilir. Haksız sebeple de öldürebilir. Bir tecavüzcüyü de öldürebilirsin. Ona da öldürüldü dersin. Burada evini, barkını, namusunu savunan bir adamı da öldürürsün. Ona da öldürüldü dersin. Dolayısıyla bu kavramlara da laf gelmişken söylüyorum ben. Bu kavramlara da dikkat etmek lazım. En azından katledildi. Bu çok açık. Herkes açısından. Yani bazılarının dili dönmüyor buna. En azından diliniz buna dönsün. Çünkü ortada bir hakikat var. İnsan vatanını savunurken bir saldırıya uğruyor ve o da katledildi denilir. Şimdi buradan devam edersek meseleye ortada şu var. Şehit olmayı göze almış, yani ölmek için yaşayan, orada da Allah'ın rızasını önüne koymuş bir toplulukla ölmeyeyim, ölmemek için tedbirler alayım, konfor alanım bitmesin, şu dünyada yiyeyim, içeyim, vur patlasın, çal oynasın ve benim haricimdeki diğer insanlar da bana köle olsun diyen bir anlayışın savaşını görüyoruz biz burada. Dolayısıyla da bu iki anlayış bir araya geldiğinde ne olur? Tabii ki belli bir dayanma eşiğinden sonra karşı tarafın, yani hedonist tarafın, bencil tarafın, bütün dünyayı kendinden ibaret bilen, kendi haricindeki her şeyi kendi kölesi bilen tarafın çözülmesi ihtimali en yüksek durum. Şimdi burada hemen şuna gelmemiz lazım. Rejim dediğimiz şeyler, rejimler aslında insan karakterinden bağımsız da düşünülemez. Şimdi bizim açımızdan nedir? İnsan kalp hakikatinde ruh ve nefs kutbundan yaratılmıştır. Çok uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla da bir rejim ya ruh tarafındadır ya nefs tarafındadır. Fazilet ve haz ayrımı. Evet, burada bütün mesele sen neye göre yaşayacaksın? Fazilete göre mi yaşamak istiyorsun? Hazza göre mi? Ve bütün insanlık
tarihinin mücadelesi fazilet ve haz arasında yaşanan bir mücadeledir. Fazilet ve haz arasında yaşanan bu mücadelede de ruhu ve nefsi temsil edenlerin zaman zaman bugün olduğu gibi birbirine karıştığını, birbirine girdiğini görüyoruz. İslam'daki en güzel tabirlerden biri nedir? Hak suretinde gözükmek. Yani sureten hak. Aslında muhteva olarak şeytan, hak düşmanı. Buradan devam edelim. İnsan tipi olarak bu ruh ve nefs kutbu açısından baktığımızda insan tipi olarak karşımıza 3 tane tip çıkıyor. Bir, kafir dediğimiz inkarcı tip. Tabii ki bunun karşısında iman etmiş, iman sahibi tiple beraber söylüyorum. O bir, iki kafir tipi, üç, iki yüzlü, o hak sureti kavramına giren iki yüzlü münafık tipi, bir üçüncüsü de neyin ne olduğunu pek bilmeyen, idraki gelişmemiş, yerine göre iyi niyetli gözüken ahmak tipi. Şimdi bu iki yüzlü münafık tipinin hareket edebilmesi için bu ahmak tipinin desteğine ihtiyacı var. Yani ahmak tipi eğer olmazsa münafık tipinin zemini kalmıyor. O iki yüzlülüğün zemini kalmıyor. Şöyle devam edelim. Bir, hakikati olduğu gibi dosdoğru ifade eden ve ona göre yaşayan. Bizim literatürümüz açısından biz buna şehitlik şuuru içerisinde yaşayan insan diyoruz. Değil mi? İki, kafir tipi. Bunun samimi olanı var, samimiyetsiz olanı var. Hakikate aşık olanı var, hakikati yakalamaya çalışanı var. Bizim yine ideolojimizde nasıl tarif ediyoruz biz bunu? Felsefe bir arayış ifadesidir, hakikatin arayışıdır. Dolayısıyla da felsefe birbirini eleştirerek birbirinin yanlışını çıkarma rejimidir. Haliyle de burada hakikate ulaşmak değil de hakikati bir arayış söz konusudur. Şimdi bunun yanında da yine her tarafı şey yapan iki yüzlü tip var. Yani bu kafir şeyinde de yaşayabiliyor, mümin rejiminde de yaşayabiliyor. Çünkü iki yüzlülüğü güçle alakalı. Yani güç olduğu zaman sen onun iki yüzlülüğünü görebiliyorsun, gizlenme ihtiyacı hissetmiyor. Güç olmadığı zaman da virüs gibi cemiyetin her alanına giriyor. Her alana girerken de buna yardım ve yataklık yapan kim? Ahmak tipi. Direkt pratiğe tatbik edelim biz bunu. Ortada hakikati olduğu gibi ki bütün gayretimiz o sınıf içerisinden olmaktır. Hakikati olduğu gibi ifade edebilen şeyin karşısında bir de hakikati bildiği halde domuz gibi inkar eden tip. O iki yüzlü tipten bahsediyoruz. Şimdi bunu medyada falan oldukça görüyorsunuz değil mi? Mesela burada şimdi notlar almışım ben. Adam diyor ki ismini vermeyeceğim ve milletvekili ve profesör. Tamam İran destekleyelim falan diyor. Ama Larijani üzerinden şehit edilen Larijani üzerinden bir söz söylüyor. Biz diyor Irak'ta ve Afganistan'da Amerika'ya yardım ettik. Bunları da unutmayalım diyor. Larijani böyle demiş. Şimdi kendi jeopolitiği içerisinde bir izahı olan bir mevzu bu. Onu söyleyeyim. Peki senin BOP eş başkanı olarak yaptıklarının izahı nedir? Bak iş buraya gelince hiç konuşmuyor. Sen Amerika ve Irak'ta BOP eş başkanı olarak ve Libya'da Amerika'ya yardım etmedin mi? Bunu niye söylemiyorsun? Ve dikkat edin, bu iki yüzlü münafık tipi iki kelimeyi ağızlarına hiç almaz. Bir BOP, Büyük Orta Doğu Projesi, iki özelleştirme. Çünkü bu saldırı, bizim ülkemize yapılan saldırı Irak'taki gibi, Libya'daki gibi yapılmıyor. BOP saldırısı açısından baktığında zaten kafaların karıştığı nokta burası. Türkiye hem BOP'un merkezi hem de BOP'un hedefi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada kafalar karışıyor. Ya zaten hayat tarzı olarak baktığın zaman BOP saldırısı burayı ele geçirmiş durumda. Bunun en şeyi nedir işte söylediğim? Bir, siyasi alanda yaşanan ve etnikçilik üzerinden ortaya çıkan parçalanmalar. İki, özelleştirme kod adıyla bizim bütün zenginliklerimizin yağmalanması ve batıya peşkeş çekilmesi. Yani İran'dan sonra sıra Türkiye'de demenin de pek bir şeyi kalmadı. Pek bir anlamı yok. Çünkü zaten İran'ı Türkiye gibi yapmak için uğraşıyorlar. Biz bunu daha önce Irak için söyledik, Libya için söyledik. Yani rol model şeyi vardı ya, rol model hikayesi. Zaten Türkiye o açıdan bu işin merkezi. Anlatabildim mi? Buradan bakıldığında işte o gidecek sonra Türkiye zaten o saldırıya katılarak orayı kendi gibi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu insan tipini analiz ederken bunun
cemiyete verdiği zararı ve zihinlere, idraka verdiği zararı çok iyi görmemiz lazım. Şimdi dikkat et. Bu mesela şöyle bir tip de var. Bunu görüyorsun medyada. Adam gerçeği biliyor, söyleyecek. Söylediği zaman bu tip hemen böyle bir harekete geçiyor. Mesela bu tartışma programlarında falan görüyorsunuzdur. Birisi oradan Bob falan derken bakıyorsun bu tip hemen harekete geçiyor. İşte Bob mu kaldı, o mu kaldı, ne özelleştirmesi falan diye, haliyle de şöyle bir tip daha çıkıyor bunun altında. Gerçeği bildiği halde bunun korkusundan söyleyemeyen. Anlatabildim mi? Şimdi mevzu nereye bağlayacağım? Bu şirret tipini bugün İran'a yapılan saldırıda saldırganın şahsında takip ediyoruz, görüyoruz. Hem Netanyahu'nun şahsında hem Trump'ın ve kadrolarının şahsında işte bu şirret tipi saldırıyor. Yani bu aslında şöyle baktığın zaman kendi dünyalarının da münafığı bu tipler. Anlatabildim mi? Ve insanlığın karşı karşıya olduğu iki tane rejim var. Yani insanlığın saldırısına maruz kaldığı iki rejim var. Bunlardan bir tanesi bu tiplerin, yani kafir dediğimiz tiplerin, ama bu kafirler. Evet. Anlatabildim mi? Elinde tuttuğu, kurduğu ve yürüttüğü rejimler. Diğeri de bizim dünyamızda bunlarla işbirliği yapan rejimler. Ve biz aynı sebepten iki rejime de karşı olmak zorundayız. Yani insanlık açısından da söylüyorum ben. Bu açıdan bakıldığında zaten hani bedahatler üzerine tartışma olmaz esprisi var ya. İran'ı destekleyelim, böyle bir tartışma yok. Çünkü sorun bu rejimler. İnsanlık düşmanı batıdan gelen özellikle bu saldırılar. Bu saldırıya karşı durmak noktasında o durmuş, bu durmuş, onu tercih edelim, bunu tercih edelim diye bir lüksü kalmadı insanlığın. Yani bırak insanlığın ruhuna saldırıyı, artık biz insanın biyolojisine yapılan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Değil mi? Bu LGBT falan üzerinden yapılan saldırılar. Pandemide hakeza. Dolayısıyla da zaten bizim savunma mekanizmalarımızın neredeyse tamamı yok edildi. Şimdi İran Savaşı'yla bu ceset görüntüsünden kurtulma şeyine girdik. Burada da benim için en dikkat çekici husus İran liderlerinin entelektüel, aydın karakterleri. Yani İran Savaşı'na baktığımızda bu aslında aydınlar savaşı da diyebiliriz. Aydınların direnişi de diyebiliriz. Anlatabildim mi? Aydın neydi? Çağından sorumlu olandı. Müslüman çağından sorumlu olandır. Bilmekle yapabilmeyi aynı anda yapabilen, bildiğiyle amel eden, ilmiyle amel eden, faydasız ilimden kaçınan, ilminin faydalı olduğunu pratikte anladığımız, amelde, aksiyonda anladığımız, toplumun en ileri seviyesindeki toplumu temsil eden insan tipi. İran'ın aydınları bu manada hiç geri adım atmadan toplumun önünde ölebileceklerini gösterdiler, savaşabileceklerini gösterdiler ve İran toplumu da arkalarında birlik beraberliklerini muhafaza etti. Bu çift taraflı bir şey. Yani lider kitle ilişkisi içerisinden de bakabilirsiniz. Kitlenin lider ilişkisinden de bakabilirsiniz. Ama kriz zamanlarında liderlerin tavrı çok önemlidir. Kriz zamanlarında dimdik ayakta duran liderlerin arkasında toplumlar hizalanırlar. Kitleler hizalanırlar ve o liderlerin ortaya koyduğu hareket tarzı içerisinde düşmana karşı ayakta kalırlar. Ki bu bizim tarihimizde de yaşadık. Şirret insan tipinden bahsettiniz. Bu anlaşmanın konuşulduğu günlerdeyiz İran ve Amerika tarafında. İran milletine ve İran şahsında coğrafyamıza küfrederek anlaşma sağlanabileceğini düşünen bir düşünce var Batı'da. Trump açık açık küfürler etti bugün. Ama tercümelerde hep sanki Kahrolsun filan. çevrildi. Evet. Yani işte bu demin o izah etmeye çalıştığım şirretliğin, ahlaksızlığın başka bir görünümü. Şimdi bizde, değil mi, Doğu toplumlarında bazı küfürler cinayet sebebidir. Yani şimdi onu kaldırmaya çalışsalar da, çünkü insan tipini bozuyorlar. Aynı Amerikalı gibi küfürlü konuşma moda mesela şu an. Halbuki bizim kültürümüzde mesela anaya filan küfür olduğu zaman o bir cinayet sebebidir. Ve kanunlarımızda da hafifletici sebep olarak ve ağır tahrik olarak geçerdi bunlar. Şu an geçer mi bilmiyorum. Şu an çünkü bütün kanunlarımızı filan oraya adapte ettiğimiz için, oraya göre düzenlediğimiz için bunları da kaldırmış olabilirler. Haliyle de
Yani doğuyla ilişkileri de bile ne kadar cahil, ne kadar bilgisiz olduğu şu son açıklamalarından da çıkıyor. Şimdi İran toplumu ya artık şu savaş bitirsek mi acaba dediği noktada şu küfür yüzünden bile bitirmeyebilir. Bu ayrıca bu deccalist rejimlerin doğuya bakış açısını da gösteriyor. Yani ben ne dersem yapacaksın. Ta sömürgecilikten gelen bir zihniyettir bu. Yani doğu köledir, gücü yoktur. Batı onun efendisidir. Dolayısıyla onun bir mukavemet iradesi de olamaz, gücü de olamaz. Ben ne dersem yapacak. Zaten şimdi şok burada geldi. Karşı taraf yapmadı bunu. Yani onun meşhur bir misal vardır. Bunun belgesellerde filan da vardı. Rahmetli kumandan Mirza Beyoğlu da bu misali verirdi. İşte bir boğa yılanı var. Onu canlı fareyle besliyorlar. Her seferinde fareyi koyuyorlar kafese. Boğa yılanının oradan kapısını açıyorlar. Yılan işte böyle geliyor böyle heybetli filan. Tepesine çıkıyor. Tabii ta yılanın tıslama sesini duymasından itibaren fare şoka giriyor. Böyle kalıyor canlı fare. O da hiçbir mukavemetle karşılaşmadan fareyi alıp yiyor ve kafesine çekiliyor tekrar. Yine aynı, yine bir canlı fare koyuyorlar. Ama daha koyar koymaz oradaki insanların dikkatini bir husus çekiyor. Fare hep hareketli. Yılan geliyor filan yine hiç umurunda değil. Hep hareketli fare. Sonra gelip almaya çalışırken birdenbire fare böyle bir saldırıya geçiyor yılana. 13-14 yerinden yaralıyor boğa yılanını. Onu alamadan çekiliyor boğa yılanı. O günden sonra bir daha canlı fare yememiş. Şimdi bu misalde olduğu gibi senin küçümsediğin işte şöyle bomba atarsam onu yaparım bilmem ne filan. Burada hikaye karşı tarafın hangi bedeli ödemeyi göze aldı. Sen şimdi nükleer bomba da atabilirsin İran'a ve büyük zarar verirsin. Ama ortada İsrail diye bir şey kalmaz bu sefer. Çünkü o bombalar gelene kadar artık belli oldu ki o tarafı yok etme gücü de var bu tarafın. Yani işin müttefikleri buna ne der, izin verir mi filan oralarına hiç girmiyorum. Belki sonra gireriz oraya da. Dolayısıyla da burada bir şey var. İran nasıl bu güce erebilir? İran nasıl güçlü olabilir? O rejimlerin müttefikleri açısından buraya döndüğümüzde de böyle bir şaşkınlık var. Ve bu şaşkınlık tavırlara yansıyor. Mesela 2 tır yardım bile göndermedin. AFAD yok, Kızılay yok. Bak Kırgızistan bile 126 ton gıda göndermiş. Küçücük devlet, gücü belli. Tacikistan gönderiyor, Azerbaycan gönderiyor. Şimdi senin bu tutumun tavrının ne olmasını istediğini gösterecek aslına bakarsan. Evet. Yoksa İran'ın ihtiyacı olduğundan falan değil. Burada ne var? Ben bunu yaptığım zaman Amerika şöyle düşünür. Anlatabildim mi? En küçük bir yardımda bile bulunmayacak. Halbuki sen bunu yaptığın zaman İran toplumu şöyle düşünecek. O zaman neye geliyoruz burada? Şimdi dikkat et. Çok dikkat et. Yani zihniyet açısından. Hadisenin başından beri ne tür açıklamalar yapılıyor? İran'ın saldırıya uğramasına karşıyız. Değil mi? Ama İran'ın kendini korumasına da karşıyız. Yani korumak derken işte karşılık vermesine, Körfez ülkelerinde üsleri vurmasına filan da karşıyız. Şimdi biz bakıyoruz bu en çok kime karşı, neye karşı? Tavır ve tutumlara baktığımızda ve arkasından 12 ülkenin Riyad'da toplandılar, konuştular filan. Millet de acaba ne konuşuyorlar, ne yapacaklar, iyi bir birlik kararı mı çıkacak filan diye beklerken İran'ı kınama kararı çıktı. Değil mi? Akıl bunu şey yapıyor. Ya nasıl olur böyle Dehşet bir şey? bir şey. Anlatabildim mi? Bir umman katılmadı zannedersem karara. Yani müzakere masasındayken karşı tarafın nükleere dair bütün şeylerini kabul etmişken İran arkadan vurularak kalleşçe, ahlaksızca saldırıya uğruyor ve sen bu saldırgana hiçbir şey söylemiyorsun. Anladın mı? O kınadık buna, onlar hikaye. Hiçbir şey söylemiyorsun. Saldırıya uğrayana karşı olduğunu açıkça söyleyemediğin için İran'ın saldırıya uğramasına da karşıyız cümlesi içerisinde asıl İran'a karşı olduğunu söylüyorsun. Yani burada biz neyi görüyoruz? Onun şuur muhtevasını, siyasi vizyonunu asıl neye karşı olduğu üzerinden değerlendiriyoruz. Bu açıdan bakıldığında BOP dediğiniz şey ve terörsüz Türkiye kavramımız içerisinde 4 ülkenin parçalanarak bir İsrail müttefikinin oluşturulması sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Son Barak da bunları söyledi. Evet. Son konuşmada. Ve bu noktada İran'ın
çıkışı, İran'ın kendini savunmak için bütün İslam milleti adına ortaya koyduğu bu hamle aslında BOP dediğin o projeyi paramparça eden, terörsüz Türkiye denilen fakat Türkiye'nin, İran, Suriye'nin ve İran'ın bölünmesini gerektiren bu projenin de yırtılıp çöpe atılması manasına geliyor. Bu noktada karşısın. Daha dün Zelenski denilen Siyonazi Suriye'de. Şimdi adam buradayken görüşmemiş bizim Dışişleri Bakanı, oradayken görüşmeye gidiyor. Niye oradayken görüşmeye gidiyor? Çünkü işin içinde Suriye'de var. Yani Suriye'de ne olacağını. Şimdi biz şey yapmıyoruz ama şimdi Zelenski varsa işin içinde bir Rusya vardır. Değil mi? Rusya'ya karşı bir şey var. Suriye varsa İran vardır. Türkiye varsa da zaten BOP vardır. Şimdi buradan baktığında eğer ki savaşın şu aşamasında sen Rusya'ya, Çin'e, İran'a karşı bir blok oluşturma çabası içerisindeysen ve burada da işte drone anlaşmaları, savaşın Rusya ile gidişatıyla ilgili Karadeniz'de bir takım şeyler, çünkü daha önce NATO kolordu kapsamında Boğaz'da da üs vermişsin, üs kurmuşsun. Anlatabildim mi? Bunlar çıkarsa bu işin altından, bu görüşmelerin altından, bu artık bahsettiğimiz ikinci insan tipinin kendini iyice artık açık ettiği bir şeydir. Anlatabildim mi? İkiyüzlülüğün kendini açık ettiği bir durum oluşturur. Şimdi burada ne yapılıyor? Sıkışmışlık nedir? Bir, İran yenilirse şimdi kötü olacak. İsrail çünkü vurmuş oluyor. Ve İsrail'in vurduğu İran'a karşı sen niye destek vermiyorsun? Ortada Gazze var, Lübnan var filan ve sen destek versen, burada Ankara destek verse İran'a, İsrail'in belki bir haftalık bir işi var. Ve sonsuza kadar bölgemizden bu irin, bu pislik temizlenecek. Değil mi? Şimdi İran böyle bir durumu seni sokuyor. İki, İran kazanırsa eğer dünyanın 4. süper gücü gibi bir şey çıkacak ortaya. Öyle bir gelecek vaat ediyor. Bu tavrınla sen buradasın, İran seninle ne yapacak? Veya sen İran'la ne yapacaksın? Dolayısıyla da şimdi bu sıkışmışlık içerisinde doğru kararı nasıl vereceksin? Bu tamamen fikri ve ahlaki bir mevzudur. Senin fikir olarak nereyi tercih ediyorsan tercihinin gereği olan siyasi hareketi de tavır ve tutum halinde ortaya koyacaksın. O çok bahsedilen kazan menfaat işte yarar. Öyle bir saçmalık mı var? Biz burada tamamen duygusal ol demiyoruz. Ama sen bu coğrafyada bu adamla yaşayacaksın. Hain damgasını nereye kadar taşıyacaksın? Kaç nesil taşıyacak? Şu an 10 sene sonra mesela bu savaşın akılda kalan şeyleri şu an bitse nelerdir diye sorsam, bak birçok arkadaş hemen Hakan Fidan'ın ilk açıklaması, değil mi? Ödevini iyi yapmazsan bilmem ne olur filan. Ondan sonra da Riyad'da yapılan İran'ı kınama şeyi. İran milletinin hafızasına işlendi bu. Sen şimdi İran'ı eleştiriyorsun. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Tamam. Sen niye yapıyorsun? Madem onlar yanlıştı. Bugün İran o yanlışın gereği olan doğruyu yapıyor. Sen niye onun o gün yaptığı yanlışı bugün sen yapıyorsun? İşte Sünnilik bilmem nelik filan. Sünnilikten kastın siyasi olarak İsrail'e karşı böyle bir mukavemet değil mi? İran yapıyor bu mukavemeti. Şiilikten kastın da böyle bir mukavemet içerisinde hep İsrail'in işine yarayacak şey sergiledi değil mi? Şimdi sen sergiliyorsun onu. Demek ki muhteva olarak Sünni, İran, Şii olan sensin aslında. O kafasındaki Şii-Sünni ayrım üzerinden söylüyorum. Yani burada bu sıkışmışlığı görmek lazım. Bu sıkışmışlık içerisinde atılması gereken adımları biz bak açıkça söylüyoruz. Yeni bir dünya doğuyor. Bu yeni dünyaya biz fikrimizle katılmalıyız. Bugün İran'ın yaptığı da o. İran sana bir zülfikar uzatıyor. Değil mi? Bu zülfikarı alıp ileri karakol olarak insanımızın, bölgemizin, İslam milletinin ve dünyanın başına bela olan bir düşmanı, bir virüsü, bir pisliği temizleme fırsatı doğdu. İran bu fırsatı ortaya koyduğu bu hamleyle değerlendiriyor. Peki sen BOP eş başkanı olarak devam ederek mi bu fırsatı tepeceksin? Yoksa yeter artık bugüne kadar yapılan yanlışlar tamamdır, dönüyoruz.
Biz bu Zülfikar'ı alıyoruz. Ve bölgedeki dostlarımızla, kardeşlerimizle, müttefiklerimizle bu pisliği temizleyip kendi düzenimizi kuruyoruz. Bu diyeceksin. Hatalardan dönmenin ölçüsüyle Tabii ki, vermiş oldunuz. tabii ki. Yoksa beni kandırdılar, ben bilmiyordum. Hatta öyle değil. Bak Trump da aynısını diyecek yakında. Beni kandırdılar aslında diyecek. Beni kandırdılar ama Amerikan İmparatorluğu çökmüş. Böyle bir saçmalık var mı? Yani dolayısıyla da burada İran ne diyor? Amerika bütün üslerini çeksin buradan. Biz kendimiz bölge ülkeler olarak kendimiz yeni bir düzen kuralım. Yeni bir rejim kuralım. Nerede bir mazlum varsa yanında olacağız söylemleri aklıma geliyor. Zalim kimdir, mazlum kimdir? Bu çerçevede bir şeyler söyler misiniz? Zalim Allah'ın rızasına aykırı hareket edendir. Allah'ın muradına olarak eşya ve hadiseyi yerli yerine oturtmayan adamdır. Anlatabildim mi? Mazlum da zalimin bu tavrına maruz kalan adamdır. Mazlum direnebilir, direnemez ama mazlum budur. Yani zalimin zulmü eşyanın hakikatine ihanettir. Onu yerli yerine koymamaktır. Bu tavrından etkilenene de mazlum denir. Şimdi burada mazlum direnir, direnemez. Bu ayrı. Şu an Deccal rejimleri, Deccalist rejimler zalim pozisyonda İran'ı mazlum pozisyonuna düşürdüler. Ve İran'da mazlum olarak çok güzel mukavemet etti. Şimdi burada ne vardı? En çok İran ağlayacaktı. İran öldük, bittik, bizi mahvettiler filan diyecekti. Bizim Ankara'daki bazı işbirlikçiler, BOP'çular da İran'a gördün mü bak bize sorsaydın, bizimle şey yapsaydın ne gerek vardı bunları yapmaya? Başına bak neler geldi filan deyip bir de akıl öğretip faik duruma geçeceklerdi. Hatta o zaman işte mesela bir iki tır da gönderebilirlerdi. Erzak diyecek filan. Yardım ediyoruz filan diye. Aynı Filistin'de olduğu gibi. Bülent Arınç'ın açıklaması geldi Tamam mı? aklıma. Alçakça bir açıklaması vardı. Ne gücünüz var, yardımı bile biz yapıyoruz diye gibi bir söz. Hamas'a. Evet. İran için istenilen de o. Yani sıkı Filistincisin ama Gazze moloz yığınına dönmüş. Sen dönüp bakmıyorsun. Moloz yığınına dönen Gazze'nin intikamını Gazze'liler nezdinde. Bugün İran alıyor. İran'a karşı hasetliğinden dolayı da böyle bir şey yapmıyorsun. Yani o hasetliği görebiliyorsunuz değil mi? Bu öyle bir hasetlik ki bu. Etrafınızda inşallah öyle insanlar yoktur. Doğru bir şey, doğru bir şey yapılacak. Değer ölçüleriyle alakası yok adamın. Bu yaptı, niye o yapıyor diye doğrunun önünü kesmeye çalışıyor. Yani Allah doğruyu yapma şeyini niye ona verdi? Bu şirktir işte. Allah'a isyan budur zaten. Yani dolayısıyla da sen şu an İran bak bu fırsatı değerlendiriyor. Sana da bir kılıç uzatmış. İran'ın eline geçen fırsatı bu şekilde değerlendirilmesi sana bir fırsat doğurdu. NATO ile ilişkileri Yani burada hepsini yeniden göze alabilirsin. Herkes bunu bekliyordu. Ama birdenbire ne çıktı karşımıza? NATO'nun kolundan, bacağından filan tutmuş, sürükleye sürükleye Türkiye'ye getirmiş ve orada sanki Türkiye'ye NATO'nun merkezini kuruyormuş gibi bir hava çıktı. Halbuki bütün beklenti, değil mi? Anadolu ahalisinin beklentisi İran'ın yaptığını biz niye yapamıyoruz? Bölgemizdeki bütün siyasi, ekonomik, ahlaki, cemiyete dair bütün sorunların sebebi Amerikancılıktır. İsrail'in etkisidir. Ve dolayısıyla da artık İran üzerinden şu anlaşılıyor. Yani Amerikan problemini halletmeden kendi problemini halledemezsin. Yani sen neoliberal politikalara, kapitalizme filan mahkum değilsin. Bunlar konuşulmalı. Şimdi işin ne kadar sınıra geldiği bilindiği için BlackRock, şimdi onun başı buraya bu sınırı gördüğü için geliyor zaten. Yani burada tekrar böyle bir toparlayalım. Tekrar işte biraz paraysa para filan, krizden kurtaralım filan. Ne olacak? Sistem devam edecek. Halbuki bugün sen bunu yakaladın, bu fırsatı yakaladın. Abdülhamit Çik'le oynamak Bu sistemi senin hatırlatman üzerine. Abdülhamit elinin tersiyle nasıl ittiyse, elinin tersiyle itip bugün onda olmayan müttefikler var. Abdülhamit zamanındaki gibi kötü değil şartlar. Çok kutuplu dünya anlayış içerisinde olanlar harekete geçmişler. İran BRICS üyesi. Ortada akıl, fikir, teknoloji filan hepsi doğuya kaymış. Batı'da hiçbir şey kalmamış. Bu savaş zaten onu gösteriyor. Batı'da hiçbir şey kalmamış ve şu an sen düzen kurucu olarak ama Batı kuyruk sokumunda oksijenini alan bir şekilde düzen kurmayacaksın.
doğrudan doğruya Batı'yı, Anglo-Sakson saldırganlığını, Siyonist saldırganlığını düşmanlaştırarak onun karşısında diğer düşmanlarıyla onun bir müttefiklik ilişkisinde bu düzeni kuracaksın, oturup konuşacaksın. Bunun için gerekiyorsa İslam Birleşmiş Milletleri, gerekiyorsa bölge kurultayları, ne gerekiyorsa yapılacak burada. Sen İran'ın katledilen, şehit edilen liderlerinin entelektüel seviyesini görmüyor musun? Adamlar belli, fikri talep eden insanlar. Fikre aşık insanlar bu insanlar. Dolayısıyla şimdi bize bakıyorsun, bizde hala bir diploma tartışması var. Adamların diploması bile yok yani. Şaibeli. Yani bırak, veya yönetici kadroya bakıyorsun, hepsi emlakçı. Anlatabildim mi? Proje dediği zaman binadan başka bir şey gelmiyor aklına. Sedat Peker'in ifşaları vardı hatıra gelen. Ahlaki problemler de aynı fark ediyor. Yani sorun ahlaki zaten. Yani yalanla, hileyle iş görme devri bitti artık. İran bu maskeleri düşürdü. Şimdi her bir hamlesinde bu maske daha da düşüyor. Yani sen burada sıkı Filistincilik oynayacaksın. Mesela Filistin destekliyorsun, Gazze mazze filan. Ama diğer taraftan işte Bayraktar gidip Yahudilerle anlaşma yapacak. Silah fuarlarına katılacak, sponsor olacak. Silah fuarlarına ortak sponsorluk yapıyor mesela. Değil mi Bayraktar? Baykar firması İsrail'le birlikte. Ayrıca yine Siyonist rejime çelik ihracatının ticareti bitirdik açıklaması yaptılar. Ama açık istihbaratta açık istihbarattaki bilgiler bunlar. İstatistikler Ankara'nın Tel Aviv'e çelik ihracatına 100 kat artış olduğunu söylüyor. Peki bu çelik nedir? Ne işe yarıyor bu çelik? Bu çelik o atılan bombalarda kullanılan, silah üretimi için kullanılıyor. Buradan petrol ihtiyacının boru hattıyla geçen petrolün filan devam ettiğini, vananın kapatılmadığını filan söylemiyorum. Bunlardan ya vazgeçilir, dediğim gibi. Yani İran bu savaşı müttefikleriyle birlikte kazanırsa da zarar görüyorsun, kaybederse de zarar görüyorsun. En iyisi şu an nedir? Geleceğini mükemmel inşa etmek adına kaybı bir bedel olarak görmek. Ama kaybedersek bile konumumuzu koruruz gibi bir düşünce var sanırım. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. İleriki şeylerde onu göreceğiz. Şimdi uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor diyor Erdoğan. Uluslararası sistemin bölgemizdeki yürütücüsü de BOP. Büyük Orta Doğu Projesi şeklinde yürüyor. Halbuki buna inanarak söylüyorsan uluslararası sistem 1990-91'de başladı o kriz. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte 2003 saldırısında zirveye çıktı. Afganistan işgalinde daha önce zaten belli oldu. Bugüne geldiğinde uluslararası sistem yok demelisin. Kriz yaşıyor değil. Uluslararası sistem bir krize girdi. Tek kutuplu dünya üzerinden ve bu krizden çıkamadı. Artık çıkamayacağı da belli. Şimdi sen burada şunun kararını vereceksin. Uluslararası sistemin 1945'ten sonra kurucularının ortaya çıkardığı pislikleri sana boca etmelerine izin mi vereceksin? Yoksa bu pislik senin pisliğin. Pisliğinle beraber bölgeden çekileceksin. Şimdi İran'ın nedir istediği? Amerika üsleriyle birlikte bölgeden çekilecek. Üsler Türkiye'de de var. Anlatabildim mi? Türkiye'yi de boşaltacak. Bunu şimdi İran Körfez ülkeleri olarak söylüyor. Türkiye eklememiş, sen ekleyeceksin burada. Anlatabildim mi? Ankara ekleyecek bunu. Millet senden bunu beklerken ne yapıyorsun? İran'ın sergilediği Çanakkale Savaşı'na denk bir mücadele göz önünde dururken Çanakkale'de direndiğimiz düşmana, o günkü NATO'ya ve milli mücadelede bizi yok etmek için ordularıyla gelen o günkü NATO'la, ki İzmir'de Rumları filan koruma altına alan Amerikan ordusu, o da var. Amerika, İngiltere'si bilmem neyi filan hepsi gelmişler o gün. Sen o gün onları düşman olarak kabul edip geldikleri gibi giderler diye attın. Bugün ise onlar senin dostun, müttefikin olarak burada. Ve sen şimdi NATO'nun kuruluş yıl dönümünde büyük gösteriler, büyük programlar filan yapmaya hazırlanıyorsun Temmuz'da. Şimdi bu şey içerisinde de Filistin davası hamisi. Yani Amerika'nın dostusun, İsrail Amerika'nın savaş ortağı, İsrail Filistin'i taş devrine çeviriyor ve sen İsrail karşısında Filistin'i savunuyorsun. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil.
Ortada da İsrail'in yaptıklarına karşı hiçbir misillemen yok. Misillemen olmadığı gibi yaptıklarını kolaylaştırıcı bir durumdasın. Ve sen her arabulucu dediğin an insanın aklına bu geliyor. Eyvah, yine arabulucu. Demek ki yine Amerika'nın, İsrail'in yaptıklarını kolaylaştıracak bu. Anlatabildim mi? İşin açıkçası bu. Ve bu arabuluculuk şey bitti artık. Bu arabulucu falan öyle bir şey yok. Hakla batılın arasında arabulucu olunur mu? Mutlak doğruyla yanlış arasında arabulucu olunur mu? Böyle bir şey var mı? Zalimle mazlum arasında arabulucu olunur mu? Dolayısıyla da bu arabuluculuk mevzusu senin, onu söyleyeyim, iktidarını korumak için, iktidarda kalabilmek için bölgede bütün krizlerden bir şekilde sıyrılmanın yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bölgeye ait bir düzenin, bir sistemin, bölge insanının, İslam milletinin, İslam coğrafyasının huzuru, refahı için yapılmış bir şey değil. Şimdi Körfez'e saldırmış, İran'a niye saldırıyorsun diyor. Kimdir Körfez? Kimdir? Körfez dediğin kimdir? İslam dünyasının bütün zenginliğini batıya peşkeş çeken bir avuç hain. Bunların dini, mezhebi falan yok. Ve biz Körfez ülkeleri üzerinden Hamas direnişine kafir diyen, Amerika ile birlikte savunma yapmanın cihat olduğunu söyleyen bu zihniyete biz Müslüman diyeceğiz, bilmem ne diyeceğiz filan, oradan da İran eleştireceğiz, öyle mi? Ne alakası? Müslümansa Afganistan Müslüman. Buyur, tavrı belli. Müslümansa Burkina Faso Müslüman, tavrı belli. Müslümansa Çeçenler Müslüman, tavırları belli. Sünni ise onlar Sünni. Dolayısıyla da burada ortaya konulan bu arabulucu tavrı aslında düşmanın işlerini kolaylaştırıcı bir tavır olarak karşımıza çıkıyor. Geldiğimiz nokta neresidir? Geldiğimiz nokta aslında bizim artık arabuluculuk falan değil, taraf olma noktasıdır. Biz bunu ta kaç sene önce de söyledik. Taraf olmayan bertaraf olur. Siyasetin Türkiye açısından arabuluculuk dönem bitmiştir. Taraf olmayan bertaraf olur. Hak ve batıl şeyinde taraf olacaksın. Yanlış taraf olursan da bertaraf olursun. Bugün geldiğimiz nokta burası. Buyur. Özellikle Özal'dan beri görmekte olduğumuz tırnak içinde Türk siyasetinde bir anlayış var. 91'de Irak ile başlayan Batı gücünün soykırım, yağma ve sömürgeleştirme saldırılarına eşlik edip komşularımızın kan pahası, can pahası verdikleri mücadele ve acılardan menfaat devşirme, Batı'nın sömürgeci saldırılarını fırsata çevirme davranışı, Özal'ın meşhur mottosuyla bir koyup üç alma mantığı. Bunu hala Ankara'da bahsettiğimiz Epstein'ci Tombarak'ın arkadaşlarında var bu anlayış. Ya bunu şimdi yani zaten anlatıyoruz, işte ikiyüzlü şey diyoruz. Ama burada şu açık. Yani ortada iman öfkesiyle veya iman kaygısıyla bölge menfaatlerini öne alıcı bir yaptığın tariften bölge menfaatlerini, İslam coğrafyasını, İslam milletinin menfaatlerini öne alıcı bir şey yok orada. Orada ne var? Bu rahat yapılabiliyorsa eğer, bu çok rahat yapılabiliyorsa söylediğin şey, düşmanın sağladığı zeminden dolayı rahat yapılabiliyor. Geçmişte öyle. Anlatabildim mi? Bugün de halen devam ediyor. Ama bizim uyarımız şu. O zemin kaydı diyorum ben. Yani İran yenilirse de sen zarar göreceksin. İran galip çıkarsa da zarar göreceksin. Otomatikman da senin krizden fırsat elde etme, krizi fırsata çevirme, bölge komşularımızın, din kardeşlerimizin, ırktaşlarımızın aleyhine olacak şeyleri elde edemeyeceksin artık. Anlatabildim mi? Şimdi burada krizi fırsata çevireceğiz filan diyor. Ne yapacaksın krizi fırsata çevirip? Sistem olarak baktığında işte savaş zenginleri çıkar. Orada inşaatlar filan yapacaksın. Burada Trump'ın tabiriyle istemediğimiz hiçbir şey yapmadı diyerek onunla ilgili ne yapıyorsan hepsi burada şey olacak. İşte Siyonist sermayedarlarla görüşeceksin filan. O zaman izah et. Bunların bize faydası ne? Bunlar kimin için yapılıyor? Anlatabildim mi? Sonra da çıkıp İslam dünyasının lideri filan. İşte oradan ben söylüyorum. Sana Şii dünyanın lideri bir kılıç uzattı. Tamam mı? Sen eğer Sünni dünyanın lideriysen o kılıcı alırsın ve Şii ve Sünni dünyayı birleştirici bir aksiyon ortaya koyarak bu işin kahramanlığını üstlenirsin. Nedir burada şey? Bak, değil mi? Biz şimdi neredeyse bütün İslam dünyası Şiisiyle Sünnisiyle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya döndük. Kudüs'e döndük. Ve Kudüs'te şu an namaz kılamıyor insanlar. Kudüs kapalı. Sen burada bir tane sinagog bile kapatamıyorsun. Ama oraya dair de
orayı tedirgin edici hiçbir hareket ortaya koyamıyorsun. Orayı tedirgin eden İran'ın füzeleri. Şimdi buradan baktığında, mevzu gelmişken söyleyeyim ben, Amerikan postalları altında çiğnenen Mekke, Medine de işgal altında değil mi? Yani kaç tane kutsal mekanımız varsa, kutsal şehrimiz varsa hepsi işgal altında. Dolayısıyla da senin burada işin retorikten çıkıp kahraman olmanın zemini açıldı. Yani hala iyi niyetimizle biz bunu söylüyoruz. Bunu yaparsanız eğer artık 1000 yıl mı 2000 yıl mı bu coğrafyada biz ne kadar kalacaksak o dönem boyunca siz kahraman olarak anılacaksınız. Tersi durumda da işte nasıl anılacağınızı zaten söylemeye gerek yok.